buradaki programımızın genel hattına baktığımız zaman ismi aslında öğrenme güçlü olan çocukların eğitimiyle alakalı çalışan öğretmenlerin desteklenmesi amaçlı oluşturulmuş bir program. Dolayısıyla özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarla çalışan öğretmenlerin ya da çalışma potansiyeli olan öğretmenlerin hem kaynaştırma ile alakalı, bütünleştirme ile alakalı genel bilgilerini geliştirmek hem de öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların özellikleri ve nasıl eğitecekleri konusunda bilgilendirmek. Ama sadece öğrenme güçlüğü boyutuna bakmıyoruz. Dediğim gibi genel olarak kaynaştırma, bütünleştirme nedir, ne değildir? Temel bilgilerden başlıyoruz. Biz özel yetenekli öğrencileri öğretmenlerin nasıl farkına varabileceklerini, sınıf içerisinde hangi davranışları sergileyebileceklerini, özellikle akranlarıyla ayrıştıkları noktaları üzerine değiniyoruz ve davranışlarına nasıl tepki verecekleri üzerine bir farkındalık oluşturuyoruz. Evet, bu öğrenciler eğer varsa sınıflarında bunlara nasıl içerik hazırlayabilirler? Öğretim programını hangi şekilde işte amaçlarında, içerikte, süreçte, değerlendirmede neler yapılabilir? Özellikle bu farklılaştırma üzerine konuşuyoruz. Eğitimin çok yarar sağlayacağını düşünüyorum açıkçası bir rehber öğretmen olarak. Çünkü hem rehber öğretmen olarak hem de diğer branşlarda çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyordum açıkçası. Süreç içerisinde özel yetenekli bireylere dair çok güzel bilgiler edindik ve onları nasıl yönlendireceğimize dair çok güzel bir farkındalıklar kazandık. Hep beraber özel yetenekli bireylerin aslında hak ettiği eğitimi vermek için neler yapabileceğimize dair beyin fırtınası yaptık sürekli. Ve süreç içerisinde bize verilen eğitim sayesinde bunların doğru stratejilerle verilmesi gerektiğini öğrendik ve doğru adımları çok güzel öğrendik bu süreçte. Bu programımızın temel amacı özel gereksinimli çocuklar ile çalışan, spesifik olarak otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuklar ile çalışan veya çalışma ihtimali olan öğretmenlerimizin bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirmek, bu konuda rehberlik yapmak ve kabul görmüş bir modül olan, yöntem olan yaparak, yaşayarak öğrenme, etkinlik temelli bir süreç ile kendilerinin katılımını arttırarak, desteklerini arttırarak, beyin fırtınası yaptırarak öğrenme aktivitelerinin gerçekten üst düzeyde ve kalıcı olmasını hedefliyoruz. Keşke bu programı biz bütün çocuklara uygulayabilsek. Çünkü program tamamen tam öğrenmeye dayalı bir şey. Yani aslında bütün çocukların öğrenmesini hedef alan çok güzel bir uygulama. Diğer programlarda aslında ortak noktalarımız var. Farklı olduğumuz yer, mesela kaynaştırma, bütünleşme gibi kavramları ele aldığımız kısımlar var. Prosedürler aslında ortak yetersizlik alanına göre ayrışmıyor. Tabii benim işitme yetersizliği olan çocukların eğitim boyutunda uzman olduğum için o boyutlar üzerine biraz daha duruyorum. Yani daha çok yaygınlaştırılması gerektiğini, daha çok öğretmeni, yani mesela bir fizik öğretmeni, bir İngilizce öğretmeni olması benim çok hoşuma gitti. Sadece rehber öğretmenler almasın, diğer öğretmenlerin de farkındalığı, yani farkındalık oluşması açısından tüm alanlarla ilgili, sadece otizm için söylemiyorum, tüm bu BGEP'teki programlar için özellikle farkındalık oluşması açısından öğretmenlerin hani çok uzak kalmamaları açısından yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum ve yararlı olduğunu düşünüyorum.